Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda alabileceğimiz en ucuz ve en mantıklı telefonlardan bahsedeceğim. Şu an için baktığımızda en ucuz ve mantıklı telefonlardan oluşan aralık 5000 ile 7500 bandı diyebilirim. 5000 ile 7500 arasında gerçekten çok fazla telefon var. Ancak bu telefonların neredeyse %95'i hiçbir şekilde alınmaz durumda ve liste genel olarak Xiaomi ve Samsung ağırlıklı diyebilirim. Sizce fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisi devam etsin mi? Devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak listemizin ve şu anda piyasa şartlarında alınabilecek en ucuz ve en iyi telefonla başlayalım. Burada Redmi 12C'yi görebiliyoruz. Ekran tarafında 6.71 inç HD Plus çözünürlük ve 60 Hz'lik bir tazeleme hızıyla gelirken ekran olarak biraz geride kalsa da Yonga seti yani performans anlamında gerçekten fiyatının hakkını tam olarak verebiliyor. MediaTek'in Helio serisinden G85'i görüyoruz. Bu işlemcimiz performans olarak da batarya verimliliği olarak da bu fiyatlarda gayet ideal. 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelmesi 4500 TL'lik fiyatına oranla gerçekten önemli bir avantaj. Kamera kısmında ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğündeyken Full HD 30 FPS videolarda çekebilmek mümkün. Burada f1.8 diyaframla da güzel fotoğraflar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya, maalesef ki herhangi bir hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor. Bataryasıyla da oyun deneyimi, genel performansıyla da üzecek bir telefon değil. 4500 TL'ye ne bekleyebilirsek Redmi 12C bize fazlasını da rahatlıkla sunuyor. Ama bana sorarsanız 500 TL daha ayırabiliyorum dediğinizde Note 9S çok daha mantıklı bir seçim olarak önümüze çıkıyor. Şu anda Note 9S'in fiyatı baya düşmüş durumda. Dolar bu kadar artarken Note 9S'in fiyatının düşmesi bizim için çok önemli bir avantaj. Burada Snapdragon 720G gibi orta segment bir işlemciyi giriş seviyesi fiyatında alabilmek gerçekten muazzam. 4 GB RAM 720G'ye oranla bir eksi olarak gözükebilir. Fakat oyun için değil, genel kullanım için bir telefon alacaksanız uygulamalarda olsun, diğer tüm işlerinizde 4 GB RAM'de 720G'nin yardımıyla çok daha yeterli olacaktır. Ekran kalitesiyle de bu fiyat bandının açık ara en iyisi. 6.67 inç Full HD Plus 395 ppi piksel yoğunluğunu görürken HDR10 gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranımızda bulunuyor. Kamera kısmında EIS desteğiyle 4K 30 FPS videolar çekebilen 48 megapiksellik bir ana kamera bizlerle birlikte. Yardımcı kamera olarak 8 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik algılama kameramız da var. Genel kamera deneyimini de bu fiyat bandı için fazla başarılı bulduğumu belirtmem gerekiyor. Note 9S gerçekten bu fiyatlarda alınabilecek en mantıklı cihaz ama Note 9S biraz eski bir cihaz olduğundan fiyatlarda bayağı bir değişkenlik söz konusu. Yani bugün 5000 TL iken yarın 6000'e veya 4500 bandına da tekrardan gelebilir. O yüzden fiyatları aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. Listemizin 3. sırasında da Redmi 10 2022 var. Burada 6.5 inç Full HD Plus çözünürlük ve 90 Hz tazeleme hızını görebiliyoruz. Performans kısmında Helio G88'i görürken 4 GB RAM ile beraber bu işlemci en az 2-3 yıl idare edecektir. Kamera tarafında da 50 megapiksellik bir kameramız var. Videolarda da Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. 5000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle de beraber geliyor. Listenin 4. sırasında yerli üretim olduğu için dolardan pek fazla etkilenmeyen ve fiyat performans olarak 2 yıldır zirvede olan Note 10S'i görüyoruz. 6.43 inç Full HD Plus ekranı AMOLED bir panelle beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak çok iyi bir ekranla karşı karşıyayken Yonga seti kısmında da Helio G95 gibi çok iddialı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla Note 10S'i 6500 TL'ye rahat bir şekilde bulabilmemiz mümkün. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kanalda da Note 10S'in detaylı bir incelemesi var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Listemizin son sırasında da eğer Snapdragon işlemcili ve Samsung tarafından bir cihaz almak istiyorum diyorsanız burada M23
hala en mantıklı seçeneklerden diyebilirim. Galaxy M23'te şu anda 7000 bandındaki fiyatıyla almaya değer bir cihaz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 FPS civarında takılma, kasma, doğma problemi olmadan oynatabilirken zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil, gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te arka tarafta 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframla bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Açıkçası genel kamera performansıyla Galaxy M23 listenin en iddialı modeli. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Dostlar, son olarak da bir toparlayacak olursam, eğer ki bütçem maksimum 5000 TL, daha üstüne çıkmak istemiyorum derseniz burada Note 9S almak çok mantıklı. Eğer bütçeniz 6000-7000 arasıysa, telefonun oyun performansı da sizin için önemliyse Redmi Note 10S alabileceğiniz kesinlikle tek telefon. Ama ben ısınmayan 120 Hz günlük kullanımda akıcı bir telefon istiyorum derseniz de güncelleme desteğiyle beraber Galaxy M23 bu noktada öne çıkıyor. Gerçekten aldığınız zaman da sizi hiçbir şekilde pişman etmeyecektir. Listedeki tüm telefonlara baktığım zaman hepsi fiyatlarının en iyileri diyebilirim. Yani burada içinizde herhangi bir şüphe kalmasın. Listedeki tüm telefonları gönül rahatlığıyla öneriyorum. Açıklamalar ve yorumlarda da bu telefonları alabileceğiniz en ucuz güvenilir linkler de olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve sizin bu listede eksik dediğiniz bir telefon varsa onu da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.